Bugün kabusun olacak Backrooms levelinden ve bu levelin detaylarından bahsedeceğim. Bu videomda Backrooms level 18.1'den bahsedeceğim. Uzun zamandır bunun gibi noktalı levellerden konuşmak istiyordum. Yani bir levelin alt levelleri. Sonunda nasip oldu. Bir takipçimden şöyle bir yorum geldi ve bu yorum beni çok mutlu etti. Beni izledikçe insanların kültürü artıyorsa demek ki insanlara bir konuda, en azından Backrooms konusunda bir şeyler öğretebilmişim. Yorumun için teşekkürler dostum. Eksik olma. Böyle yorumlar görünce mutlu oluyorum. Her neyse, abone olup bildirimleri tümü yaparsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ve anında, hemen çok hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazmayı da unutmayın. Backrooms level 18.1. Bu level çok ünlü ve nostaljik bir seviye olan level 18'in bir alt seviyesidir. Bilmiyorsanız bu seviye sizi çocukluk anılarınıza götüren ve eski oyun alanları, eski ilkokullar gibi yerlerde dolaştıran bir seviye. Bu anlattığım seviye yani 18.1 ise burada çok uzun süre kalırsanız kabuslar göreceğiniz, anılarınıza sızmaya başlarsa neler olduğunu gösteriyor. Yani bir şekilde bu kabusların anılarınıza sızdığını düşünün. İşte eşittir bu. Yani tam olarak böyle bir şey. Bu levele gitmek veya ulaşmak istemezsin. Çünkü çok tehlikeli, psikolojik olarak da çok tehlikeli. Level 18.1 geriye dönük, korkutucu, tedirgin edici bir seviye. Belgelerde yazan bilgiye göre ilk sayfalarında sevilen ve değer verilen her şeyin zıttı olarak tanımlanıyor. Level 18.1'e gönderildikten sonra bu level en sevdiğiniz anılarınızdan birinin görünümünü alıyor. Ancak daha sonra bu anıyı bozuyor. Görünümünü ucube bir kabusa dönüştürüyor. Bir nevi bir çocukluk travması havası verdiğini söyleyebiliriz. Bu levele gittiğinizde en sevdiğiniz anılarınızdan oluşan güzel ve gerçeküstü bir ortama giriyorsunuz. İlk başta seviyenin ortamı evinizde, eski okulunuzda, eski bir oyun parkında ya da çocukken oynadığınız ormanda geçebilir. Bu seviyedeki her şey bir rüya manzarası gibi görünüyor. Canlı renkler ve parlak bulanık ışık patlamaları var. Bu seviyenin tamamı halüsinasyon etkisi altındaymışsınız gibi hissettiriyor. Sanki deliriyormuşsunuz gibi ya da bir şeyin etkisi altındaymışsınız gibi. Temelde Dream Core resimlerine benziyor. Ancak tamamen keşfedilebilir. Bir diğer deyişle tamamen keşfedilebilir bir ortama geri gönderilebileceğiniz bir yer. Bu sahnelerin üzerinde gökyüzü her zaman mavi, her zaman büyük beyaz kabarık bulutlarla dolu. Her şey çok statik ve rüya gibi. Bu seviyedeki her konum oldukça doğal olmayan şekillerde bir araya getirilmiş. Örneğin anılarınız varsa bir bowling salonunda olabilir. Okulunuzda güzel bir anı olabilir. Herhangi bir anınız olabilir. Bu kısacası hepsinin bir birleşimi gibi bir şey olacak. Örneğin okul anınızda gibi gözüken bir mekandan diğer anınıza benzeyen mekanlara kapıdan bildiğiniz çıkabileceksiniz. Bu anıların arasında yürümek ilk başta çok normal hissettirecek. Sanki level 18'deymişsiniz gibi. Hatta muhtemelen bir alt seviyede olduğunuzu bile fark etmeyeceksiniz. Bu rüya gibi alanlarda dolaştıktan sonra şunu fark etmeye başlayacaksınız. Seviyedeki çevrenin karardığını ve tüm renklerinin canlılığını kaybetmeye başladığını, güneş ve mavi gökyüzü, ay ve karanlık bir gökyüzüne dönüşecek. Korkunç bir dehşet duygusu, paranoya hissiyle birlikte üzerinize çökecek. Keşfettiğiniz ortamlarda gitgide daha az ışık alacak. Ampuller, güneş, tüm o ışık kaybolacak. Ve seviyede neredeyse tamamen kör olacaksınız. Sıfır ışık ve zifiri karanlık. Hatta çok daha tehlikeli bir karanlık. Hani bazı karanlık ortamlarda çok fazla zifiri karanlık olduğu için kafanı bir yere çarparsın ya, aynı onun gibi. Keşfettiğiniz ortamlarda sana dokunan birisi olsa bile onu göremeyeceksin. Bu yerlerde tanıdığın hiçbir şey olmayacak. Ama tehlikeli bölümleri hala belirsiz bir şekilde tanıdık görünecek. Ama derinlerde bunun senin hafızan olmadığını biliyorsun. Bu yerler daha sonra sana geçmiş travmalarını göstermeye başlayacak.
Her şey gözünün önünde gerçekleşecek. Bu travmalar giderek yavaş yavaş ilerleyecek. Peki bunlar ne anlama geliyor? Bunlar birkaç farklı şekillerde gerçekleşir. Örneğin en büyük fobileriniz veya korkularınız şeklinde kendini gösterebilir. Örneğin örümceklerden korkuyorsanız bu çocukluk anılarının her yerinde büyük örümceklerin dolaştığını görebilirsiniz. Gölgelerden nefret ediyorsanız evinizde, okulunuzda veya içinde bulunduğunuz nostaljik anının içinde dolaşırken pencerelerin ve odaların içinde gölge varlıklarını koşuşturduğunu görebilirsiniz. Gerçekten kişileştirilmiş bir korku. Mantığı, korku yapısı 666. seviyeye benziyor. Ama aslında daha kötü. Çünkü bu korku rüya olması gereken çok sakin, nostaljik bir yerin içinde geçiyor. Ama level karanlığa vardığında umutsuz, önemsiz ve yalnız hissetmeye başlayacaksınız. Artık hiçbir çıkış yolu göremeyeceksiniz ve kaçamayacaksınız. Bu kabusların içine daha da derinlere batıyormuş gibi hissedeceksiniz. Ancak bunların hepsi sizi tuzağa düşürmek ve fiziksel olarak tüketmek için. Ne kadar uzun süre içinde kalırsanız durumunuz o kadar kötüleşir. Belgede nadir olarak şu da yazıyor. Bazen büyük bir kabus yerine başka bir şeye tanık olmaya zorlanabileceğinizden bahsediliyor. Örneğin geçmişteki benliğinizin belki de travmatik bir deneyimden dolayı işkence görmesini izlemek zorunda kalabilirsiniz. Hareket edemeden izlemek zorunda kalacaksınız. Geçmişteki benliğinize yaklaşamayacak veya onunla hiçbir şekilde konuşamayacaksınız. Bir nevi uzaktan genç benliğinizin parçalanmasını izleyeceksiniz. İster fiziksel, ister duygusal, ister psikolojik olsun hiçbir şey yapamayacaksınız. Ve elbette bu mevcut benliğinizin daha da suçlu, güçsüz ve üzgün hissetmesine neden olacaktır. Bu kabusların parçası olmayan başka türde varlıklar da bu levelde var oluyor. Buraya kim gelirse gelsin her zaman bu seviyede var olurlar. Genellikle uzakta garip parlayan kırmızı gözleri ve zar zor bedenleri olan varlıklar olarak kendilerini gösterirler. Görünüşe göre bir tür ruh veya iblis olabilir. Onların hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak bu levelde neredeyse herkesin rüyalarında ve kabuslarında ortaya çıkarlar. Fiziksel olarak yanınıza gelemezler veya buna benzer bir şey yapamazlar. Ancak köşede öylece dururken bile oldukça ürkütücü görünürler. Seviye 18.1 ayrıca işitsel halüsinasyonlar gibi şeylerle de doludur. Bunlar da çok yaygındır ve özellikle kabuslar yaklaşmaya başladığında sürekli garip yankılar ve bozulmalar duyarsınız. Bu seviyede garip bir topluluk var. Aslında bir topluluk türü yok. Yalnız olmadığınıza inanmanızı sağlayabilecek bir yer. Gezginler arasında bu şekilde bilinir. Misteria diyarı diye bir şey. Misteria diyarı arkadaşlarınızla buluştuğunuz oyun alanı, spor salonu, havuz evi, ağaç ev gibi bir yerin görünümünü alıyor. Bu levelde kendini gösterecek ve sizi tekrar o arkadaşlarınızla birlikte olduğunuza inandıracak. Ancak elbette bunu bilemeyeceksiniz. Çünkü aslında bu bir hile. Arkadaşlarınız orada değil. Ancak seviye sizi çocukluk arkadaşlarınızla o yerde olduğunuza ikna etmeye çalışıyor. Bu yüzden o yerde uzun süre kalmayın. Orada gördüğünüz hiçbir şeyle etkileşime girmeyin. Bunlar da arkadaşlarınız değil, aileniz değil. Tekrar ediyorum, arkadaşlarınız değil, aileniz değil. Hiç de onlar değil. Karanlık gizemli bir şey onları taklit ediyor. Bu levele girmek için level 18'den bir anının derinliklerine yolculuk etmeniz gerekiyor. Aslında ilk önce level 18'in videosunu yapsam daha iyi olurdu. Ama bir yerden başlamak lazım. Ve farklı bir yerden başlamak da iyidir. Buradan çıkmak istiyorsan da bedensiz, ruhani bir varlık sana doğru fısıldayacak. Ve bunu duyduğunda 200. levele gideceksin. Bu dünyadan sağ çıkıp çıkamayacağınız konusunda emin değilim. Biraz da şanslı olmanız gerekiyor. İşte böyle bir yer. Videomu buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Eğer destek olmak istersen abone olabilir, videolarımı arkadaşlarınla ve çevrenle paylaşabilirsin. Abone olup bildirimleri tüm yapabilirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.